Merhabalar Derin Universe sakinleri, hepiniz hoş geldiniz efendim. Kapakta da göreceğiniz üzere bu bölümün konusu fan modunun yeni bölümü The Avengers. Avengers'ın ilk filmi olacak. Filmin resmi posteri Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye New York'ta omuz omuza savaşırken gösteriyor. 2012'de vizyona giren Yenilmezler yani The Avengers o zamana dek ayrı filmlerde gördüğümüz kahramanları ilk kez bir araya getirdi ve sinema tarihine geçti diyebiliriz. Peki bu filmin perde arkasında neler oldu? Hangi ilginç detaylar gizliydi? Marvel bu filmi tanıtmak için nasıl bir strateji izledi? Bu bölümde Iron Man'den Kaptan Amerika'ya tüm ana karakterleri inceleyerek yapım aşamasından ilginç anekdotlar paylaşarak ve filmin içindeki Easter egg'leri yani gizli göndermeleri ortaya çıkaracağız ve çizgi romanlarla da karşılaştıracağız. Ayrıca Marvel'ın pazarlama dehasını ve filmin başarısının arkasındaki stratejiyi de konuşacağız. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Hazırsanız fan moduna geçelim. Bu arada küçük bir not, en sevdiğiniz Avengers anını ve karakterini yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bekliyorum, hepsini okuyacağım. Trying to save it. Doctor, we need you to come in. What if I say no? I'll persuade you. What are you asking me to do? It's called the Avengers Initiative. I thought I didn't qualify. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed? Evet, ilk olarak Avengers'ın çekirdek ekibinin yakından bakalım. Her biri kendi filminden gelen bu kahramanların ekip dinamiğine katkıları nelerde ve tabii ki de hepimizin gönlünün başrolü, filmlerin başrolü Iron Man'den başlayalım. Tony Stark. Tony Stark namı diğer Iron Man ekibin en karizmatik, en sivri dilli üyesiydi. Milyarder dahimiz filmde kendine has mizahıyla sık sık ortamı yumuşatıyor. Örneğin işte Thor'a kostümüyle bir laf atıp annem biliyor mu perdeyi takımlarını giydiğini esprisini patlatan Tony'ydi. Peki bu replik tamamen Robert Downey Jr.'ın doğaçlamasıymış arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Shakespeare göndermesi yapılan sahnede Downey bir anda bu espriyi sıkıştırmış ve o kadar beğenilmiş ki filmde bırakılmış. Do not touch me again. Then don't take my stuff. You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? Tony'nin gelişimine baktığımızda film boyunca alaycı tavrının ardında ciddi bir liderlik ortaya koyduğunu görüyoruz. Film boyunca alaycı tavrının ardında gerçekten de aslında kaybetmekten çok korkan bir adam var. Finalde nükleer füzeyi portaldan geçirip kendini feda etmeye kalkması Tony'nin bencil olmaktan çıkıp takım için kendini riske atacak birine evrildiğini gösterdi bize. Bu arada Tony'nin sevgilisi Pepper Potts da filmde kısa bir rolde gözüküyordu. Aslında Pepper başlangıçta senaryoda yokmuş bu arada. Ancak Robert Downey Jr.'ın ısrarıyla Tony'nin karakter gelişimini göstermek adına eklenmiş. Bir de şunu biliyor muydunuz? Downey Pepper'ın Tony'ye insani bir yön kattığını düşünmüş ve Marvel'ı o yüzden ikna etmiş. Ki bence çok doğru bir karar olmuş. Karakteri daha benimsememize ve empati kurmamızı sağladı onun özel ilişkileri ve duygusal yana. Tony Stark'ın teknoloji dahisi kimliği de ekibe katkı sağlıyor. Zırhın sürekli geliştirilmesi, Thor'un yıldırımına dayanacak şekilde Mark 5'ti galiba zırhını yükseltmesi gibi detaylar filmde yer alıyor. Ayrıca Tony'nin Shield helikopter gemisinde bilgisayara sızarak yapay zeka kopyası yani life model decoy olduğunu söylemesi çizgi romanlara yapılan eğlenceli bir göndermeydi. Kısacası Iron Man Avengers'ın hem beyni hem de laf cambazı, izleyiciyi güldüren ama gerektiğinde de kahramanca sorumluluk alan bir liderdi. Bu arada benim tabii ki de favori karakterlerimden biri diyeyim Tony. En favorisi mi tartışılır. Benim en sevdiğim süper kahraman çok net Spider-Man arkadaşlar. Ama Tony Stark da bence yani çizgi romanlarında olandan çok daha farklı bir karakterizasyon filmlerde olduğu için filmlerdeki Tony Stark bir efsane. Peki sizin Avengers ekibindeki favori karakteriniz Tony miydi? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayın. Geçelim Steve Rogers, Kaptan Amerika'ya.
ben çok bayıldığım bir karakter değil, yalan yok. Kendisi ekibin kalbini ve vicdanını temsil ediyordu. 1940'larda günümüze ışınlanmış bir centilmen asker olduğu için modern dünyaya uyum sağlama çabasını filmde hissediyoruz. Filmde çıkarılmış bir açılış sahnesinde Steven New York sokaklarında gezip değişen dünyayı hayretle izlediği, hatta bir kafede oturup insanların Iron Man'i görmek için toplandığı bir an bile varmış. Bu sahne son kurguda yer almasa da Steven zamanda kaybolmuş adam hissiyatını bütün film boyunca zaten görüyoruz. Bütün bir Avengers filmleri boyunca aslında bu hissiyatı sürdürüyorlar az da olsa sonradan. Eski tarz değerleriyle Stark'ın ukala tavrı bayağıca bir çatışıyordu ilk filmde de, ama tam da bu çatışma Avengers'ın daha ilginç hale gelmesini sağladı. Örneğin gemide Tony ile tartıştığı sahnede Steven'ın üniforma adam yapmaz, erdem yapar mesajı onun ahlaki duruşunu da net bir biçimde ortaya koyuyordu aslında. Kaptan Amerika savaş alanında doğuştan bir liderdi. Zaten bunun için eğitilmiş ve oluşturulmuş bir karakterdi. Yani o proje. New York'taki uzaylı istilası sırasında polisi organize etmesi, halka smash yani parçala komutunu vermesi gibi anlar onun liderlik vasfını gösteriyor. Üstelik bu film Cap'in 70 yıl sonra yeniden takımıyla ama ilk kez gerçekten bir takımın parçası olarak savaştığı anları içeriyordu. Steve eski kafalı görünse de strateji ve cesaretiyle ekibi toplayan kısımdı. Film boyunca kendini biraz yabancı hissetse de finalde Avengers Assemble demese bile o ikonik repliği duymak için biraz daha beklememiz gerekecekti. Hepiniz biliyorsunuz ki Avengers Endgame'de zaten spoiler arkadaşlar artık vermiyorumdur diye düşünüyorum. Çoğunuz izlemiştir bu videoyu açanların. Ekibin toplanmasına ön ayak olan isim de her zaman. Yani çoğu filmde bu böyleydi. Ya ekibin toplanmasına sağlıyordu ya da ekibin parçalanmasını sağladılar Tony ile birlikte. Ama her zaman aslında biraz daha arkadaş, toplum, daha toplumsal bir bakış açısına sahip olan karakterdik Kaptan Amerika. Cap'in saf, iyi niyeti ve disiplinli tavrı özellikle Tony'nin umursamazlığıyla tezat oluşturup güzel diyaloglara da yol açıyordu. İkili ilk başta anlaşamasa da Loki'ye karşı ortak çalışmaları gerektiğinde Steven içindeki askeri lider ortaya çıktı. Herkesin bir görevi var diyerek sahneler içinde strateji belirlediği sahne unutulmaz herhalde. Kaptan Amerika Avengers'ın abi figürü diyebileceğimiz doğru olanı yapan ve takım ruhunu temsil eden kahramandı. Bu arada Stan Lee'nin Steve Rogers'a laf attığı bir cameo sahnesi de vardı. Çoğu Avengers geeki bunu bilir. New York'ta süper kahramanlar mı? Hadi canım diyor haberlerde Cap'i görünce. Ne yazık ki bu sahnede filmde kesildi ama filmin sonunda Stan Lee'yi başka bir rolde de görüyoruz. Kaptan Amerika'nın da çok fazla aslında tartışılacak noktaları var bütün bir Avengers filmlerinde. Şimdi sadece ilk Avengers filmini eleştiriyoruz biz bu videoda. Beğenilirse sonraki Avengers filmlerine de geçiş yapacağız. Yorumlarda beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın ki bir sonraki video için karar verelim. Eğer Avengers olur mu olmaz mı? Devam edelim mi etmeyelim mi diye. Peki devam ediyoruz. Ve Thor. Yani bireysel filmleriyle beni en hüsrana uğratan karakter Thor'du açıkçası. Ben Thor Ragnarok dışında hiçbir Thor filmini beğenmemiş biriyim. Genelde çizgi romancılar Ragnarok'u beğenmez. Diğerlerini daha çok beğenir ama ben tam tersi Ragnarok'u çok seviyorum. O bütün hikayesini... Yönetmenin adını şu anda unuttum ama o mizahi anlayışını ve o havasını çok beğendiğim bir filmdi. Ama diğer filmlerin hepsi bence çok kötü Thor'un. Yani ilk filmi de dahil. Ben hiçbir filmini çok beğenerek izlememiştim. Ama bence Avengers filmlerinde Thor çok güzel bir şekilde karakterizasyon haline, yani çok iyi bir karakterizasyon görüyoruz bütün Avengers filmlerinde Thor'un. Kendi kişisel filmlerinden çok daha iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Gök gürültüsü tanrısı. Hadi bakalım onu biraz bu filmde analiz edelim. Avengers ekibinin kelimenin tam anlamıyla en
tanrısal üyesi. Asgard'lı olduğundan dünyadaki çatışmaya biraz dışarıdan bakıyordu. Filmde Thor'u üvey kardeşi Loki'nin yıkım planını durdurmaya çalışan bir kardeş ve savaşçı olarak izledik. Thor için bu mücadele kişisel, bir elimde çekicim bir elimde evlat acısı misali, bir yanda kardeş sevgisi bir yanda da sorumluluk duygusu vardı. Avengers ekibine ilk katıldığında doğal olarak bir sürtüşme yaşandı. Thor ve Iron Man orman dövüşünü unutmak herhalde mümkün değil. Tony'nin Thor'a Shakespeare'in köyündeki adam diye takılması da bu kültür farkını esprili bir biçimde vurguluyordu. Zaten Tony'nin çatışmadığı karakter var mıydı? Thor'un güç dengesi ekip içinde önemli bir rol oynadı. Hulk'la taşıyıcı gemideki kapışması eşitler arası güç mücadelesi gibiydi ve çizgi roman hayranlarını da mest etmişti. Şimdi hangimiz Thor mu Hulk mu kazanır diye düşünmedik ki. Bu sahneyle kısmen cevabımız oldu diyebiliriz. Ayrıca Thor'un Mjolnir'in yani çekici ekip için hem bir silah hem de komik bir unsura dönüşmüştü. Mesela Black Widow çekici kaldırmaya çalışırken hafif bir gülümseme yakalıyoruz. Çünkü kimsenin Thor dışında kaldıramayacağını biliyor. Yani o da biliyor ama tabii sonradan bu değişecek. Spoiler alert. Neyse, Thor'un karakter gelişimi ise kendi filmden sonra burada da devam ediyor ki burada daha fazla devam ediyor bence. Dünyalar biraz tepeden bakan kibirli prensi geride bırakıp dünyayı korumak için fedakarlık yapan bir kahramana evrildiğini görüyoruz bu filmde. Loki ile yüzleşmeleri ise duygusal anlar barındırmıştı. Almanya'daki sahnede kardeşim yapma derken Loki'nin cevabı Thor'u bile bir hayli sarstı. Thor sonunda anlıyor ki bu Loki artık benim tanıdığım Loki değil ve harekete geçti. Filmin sonunda Tesseract ile Loki'yi Asgard'a geri götürürken Thor aslında hem ailesi hem de yeni dostları adına görevini tamamlamış oldu. Thor'un bu filmdeki belki de en komik anı New York'ta savaştan sonra bir an soluklanırken Hulk'ın aniden onu yumruklayıp kadraj dışına fırlatmasıydı. Salondaki herkes çok net hepimiz kahkahaya boğulmuştu. Yani Thor hem tanrısal gücüyle hem de beklenmedik esprili anlarıyla Avengers'e renk katan bir üyeydi. Ki bence filmin Avengers serisinin devamlarında çok daha tatlı bir karakter haline geldi Thor. Daha çok benimsediğimizi düşünüyorum. Düşünüyoruz demeyeyim. Peki Hulk. It's my secret, Cap. I'm always angry. O Hulk hepimizin. Ya benim ilk izlediğim süper kahraman filmlerinden biriydi galiba Hulk. Şu an tam hatırlamıyorum. Spider-Man mi ondan önce? Tobey Maguire'ın yoksa Hulk mu tam hatırlamıyorum. Edward Norton Hulk'ını bayağı bir izlemiştim. Bruce Banner, Hulk filmin en büyük sürprizlerinden de o dönem. Çünkü bir önceki Hulk filmde Edward Norton'ı görmüştük bildiğiniz üzere. Bu sefer rol Mark Ruffalo'ya emanet edilmişti. Ruffalo Hulk'ı canlandırırken benzersiz bir yol izlemiş. İlk kez bir aktör Hulk'ı canlandırmak için sette motion capture denen hareket yakalama tekniğiyle bizzat dev yeşil yani dev olarak oyunculuk yaptı. Yani Ruffalo özel bir sensörlü gri takım giyip diğer oyuncularla sahneleri çekmişti. Yüz mimikleri ve hareketleri an beyan kaydedilip dijital Hulk'a dönüştürülmüştü. Kendi ifadesiyle benden önce kimse Hulk'ı gerçekten oynamamıştı. Hep CGI ile yapılıyordu. Bu sefer Hulk'ı gerçekten oynayacağım için çok heyecanlıyım. Çok eğlenceli olacak diye anlatmış Ruffalo. Bu Hulk karakterine bambaşka bir derinlik kattı bence de. Çünkü Bruce Banner'ın ürkek tavırlarıyla Hulk'ın öfkesini aynı oyuncunun vücudunda görmek mümkün oldu ve bu bizi aslında karaktere daha fazla inanmamıza sağlamıştı. Ya Edward Norton'un karakteri biraz daha karizmatik bir Hulk, Bruce Banner diyelim. Karizmatik bir Bruce Banner'dan Mark Ruffalo daha bence çizgi romanlarına uygun bir Bruce Banner olmuştu. Çünkü Bruce Banner tarafında ise
ürkek, kendine hakim olmaya çalışan bir dahi görüyoruz. Black Widow ile Hindistan'daki ilk sahnesinde öfkesini kontrol altında tuttuğunu ama her an bir tehdit olabileceğini hissediyoruz. Mark Ruffalo'nun oyunculuğu sayesinde Hulk aslında filmin belki de en sevilesi kahramanı haline geldi bence. Sırrım ne biliyor musunuz? Hep sinirliyim repliğiyle her an Hulk olduğunu açıklaması tüyleri diken diken eden bir andı. Sonrasında o dev yeşil canavara dönüşüp devasa bir uzaylı yaratığı tek yumrukla yere sermesiyle seyircinin ağzı açık kalmıştı bence hepimizin. Üstelik Hulk sadece agresif değil, komik anlar da yaşatıyor hepimize. Loki'yi yakalayıp oyuncak gibi, o bebek gibi sağa sola vurduğu sahnede salonda yani ben kopmuştum. Hele ardından pes etmeyecek cılız tanrı demesi tam bir efsane. I will not be bullied by that. Peki bir de şöyle bir detay verelim. Hulk karakterine dair ilginç bir detay da şu. Hulk'ın kükreme sesleri orijinal 1970'ler Hulk dizisinin yıldızı Lou Ferrigno tarafından seslendirilmiş. Yani ne tatlı bir easter egg bu. Yani Yeşil Dev'in gümbürdeyen çığlıklarında Ferrigno'nun da payı var. Bu güzel bir nostaljik dokunuş olmuş. Ayrıca film boyunca Bruce'un ekibe zarar vermekten korkup uzak durmaya çalıştığını ancak sonunda ekibin kritik bir gücü haline geldiğini de görüyoruz. Tony'nin bile planında Hulk'ı kızdırmak vardı aslında yani. Ne de olsa Hulk kızınca iyi adamları değil düşmanları pataklayacaktı. Nitekim finalinde Hulk'ın ortaya çıkışıyla savaşın dengesi Avengers'ın lehine döndü. Sonuç olarak Hulk içindeki canavarla barışmaya çalışan bir bilim insanı yönüyle de öfkesiyle ortaya dağıtan güçlü yönüyle de hem trajik hem de komik bir karakter olarak filmi taşıdı, ilk filmi. Peki Natasha Romanoff, Black Widow'a geçelim. Wow. Avengers'ın beyin ve kas gücünün yanında Nasıl diyecektim. Allah'ım. Günden benim de kafamı karıştırdı. ajan becerilerini temsil eden karakteri Black Widow'du. Yani kendisi Avengers'ın beyin ve kas gücünün yanında ajan becerilerini temsil eden karakteri. Rus ajanı, geçmişiyle ekibin süper güçsüz ama süper yetenekli üyelerinden biri. Zaten Scarlett Johansson oynuyor. Johansson mı dersiniz, Johansson mı bilmiyorum ama Black Widow'a bu filmde çok daha fazla alan açıyorlar bu sayede. Iron Man 2'de de tanıtılan Natasha, Avengers'ta ekibin kilit üyelerinden biri haline gelmişti. Filmin başında Rus mafyalarını bir sandalyeye bağlı haldeyken bile alt edişi onun ne kadar tehlikeli ve yetenekli olduğunu anında gösterdi hepimize. Loki'ye sorguya çekme sahnesi ise Black Widow'un parladığı anlardan biri bence. Önce kırılgan ve duygusal numarası yapıp Loki'nin ağzından halkı kontrol planına kaçırıyor. Sonra aynen yüzündeki ifadeyi değiştirip teşekkürler ihtiyacımız olanı aldık diyerek Loki'yi alt ettiğini anlıyoruz. Bu zeka dolu hamle Natasha'nın psikolojik savaş ustası olduğunu da bize göstermişti. Bence bu sahne özellikle Natasha karakterinin bütün bir Avengers hikayesinden nerede konumlanacağını çok iyi gösteren bir sahneydi. Black Widow ekip içindeki insani unsur diyebiliriz. Yani ne kadar insani o tartışılır tabii ki de. Ama Hawkeye ile olan dostluğu film boyunca duygusal bir alt akıntı sağlıyor aslında. Clint'in yani Hawkeye'nin zihin kontrolünden kurtulmasını sağlamak için onunla dövüşüp etkisiz hale getirmesi Natasha için kolay olmayan bir görevdi aslında. Bunu bana borçlusun diyerek kendi canını tehlikeye atması aslında Hawkeye'ye olan bu bağlılığını gösterdi. Scarlett Johansson'ın performansı sayesinde bence Natasha'nın soğukkanlı ajan duruşunun altında yatan vicdan azabı ve sadakat hissini alabiliyoruz. Özellikle Budapeşte'de yaşadıklarımızın yanında bu hiç kalır diye gizemli repliklerle geçmişine dair merak uyandırması da film evreni açısından çok iyi bir taktik. Hawkeye ile aralarında geçen bu muhabbet izleyiciyi teorilere boğmuştu. Zaten teori üstüne teori olan bir film. Dövüş sahnelerinde de Black Widow bayağı iyiydi. Hatırlıyorsanız bütün bloopers'ları izledim ve o dönemde de yani herkes bloopers'ları paylaşıyordu. Bazen hiç diyalog olmadan sadece hareketleriyle sahneyi çalabiliyor. New York Savaşı sırasında Shtori'yi uzaylılarına karşı akrobatik hareketlerle mücadele ediyor. Hatta Shtori uçan aracı ele geçirip kullanıyor bile. Süper askeri serum yok, zırh yok, büyü
büyü yok. Sadece insanüstü eğitim ve zeka ile savaşa katılıyor bu karakter. Bu açıdan Black Widow Avengers içinde kendini ispat etmesi en zor kahraman belki de. Ama o bunu başarıyor mu? En iyi şekilde başarıyor. Özellikle ekibe kattığı farklı perspektif de çok önemli. O bir ajan, gölge operasyon uzmanı. Bu yüzden sorunlara yaklaşım daha taktiksel ve aldatmacaya dayalı. Kısaca Black Widow ekibin kurnaz stratejisti ve gereğinde tetikleyici gücü. Bir de küçük bir dipnot var. Yönetmen Joss Whedon ilk taslaklarında Avengers'a başka bir kadın kahraman yani Wasp eklemeyi düşünmüş. Ancak sonra Scarlett Johansson'ın programı ayarlanınca Wasp'ı çıkarıp Black Widow'a odaklanmışlar. İyi ki de öyle yapmışlar. Çünkü Natasha'sız bir Avengers'ı düşünemiyorum bile. Peki Hawkeye'ye geçelim. Hawkeye Clint'imiz, canımız, ciğerimiz, hiçbir iş yapmayan ya yapıyor tabii ki de dalga geçiyorum. Ekibin uzak mesafe uzmanı, okçu, keskin nişancı demek daha doğru belki. Jeremy Renner'ın canlandırdığı Hawkeye ki Jeremy Renner'ı çok severim, umarım bir skandalı yoktur. Maalesef filmin ilk yarısında Loki'nin aklına yenik düşüp zihin kontrolüne girmişti. Bu durum karakterini biraz arka plana itiyor. Ki Renner'da sonradan film boyunca bir zombi oynadım resmen. Hawkeye'yi daha yeni tanımaya başlamıştım ki adam gitti Loki'nin emireri oldu diye hayal kırıklığını dile getirmişti. Aslında bize de Hawkeye hakkında gene bütün bir seri boyunca, bütün bir bu yolculuk boyunca çok şey anlatan bir ilk hikaye arkı. Avengers'ın ilk filmi. Hatta set sırasında Renner şakayla karışık her sahnede kalp krizi numarası yapıp isterseniz karakteri öldürebilirsiniz opsiyonu sunuyordum diye anlatmış. Gerçekten de Hawkeye'nin hipnotize halinden pek memnun değilmiş o da. Bu da ilginç bir kamera arkası gerçeği. Ancak filmin ikinci yarısında Hawkeye nihayet özgür kalıp yeteneklerini gösterme şansı bulmuştu. Clint'in okçuluk yetenekleri inanılmaz, bileceğiniz üzere yüksek bir binanın tepesine ard arda patlayıcı oklarını Story araçlarına gönderirken gördüğümüzde Avengers ekibine neden dahil edildiğini de anlıyoruz. Her ok atışı isabetli, her hareketi planlıydı. Özellikle kamera yavaşlatılmış halde Hawkeye'nin arkasını dönmeden oku hedefe yolladığı sahne var ve o sahne tam bir çizgi roman karesi gibiydi. Black Widow ile omuz omuza çarpışmaları eski ortaklarına güzel bir göndermeydi. Natasha ile geçmişine ufak ufak değinildi. Bana borcum var mevzusu. Bu da karaktere derinlik katmıştı. Hawkeye takımda esprileriyle çok öne çıkan biri değil. Daha ciddi ve işine odaklı bir karakter. Ama kuru bir mizah anlayışı var. Loki'nin beynini yıkadığı için kızgın olsa da bunu aklımı bulandırdı, fena da değildi diye geçiştirebiliyor. Hawkeye'yi görev adamı olarak oynadı Renner. Yani duygularını çok dışa vurmayan ama takım arkadaşlarına güveni tam bir karakter olarak canlandırdı. Özellikle finalde Tony'nin nükleer füzeyi portaldan içeri sokum planında tereddütsüz destek verdi. Bir de Hawkeye'nin filmde pek bahsedilmeyen ama çizgi roman hayranlarının bildiği bir yönü daha var. O aslında Avengers'a sonradan katılan, geçmişte suçlu olup sonradan kahraman olan bir karakter. Yani aslında anti-hero. Filmde buna girilmese de Loki'nin onu kontrol altına alması belki de bu geçmişine ince bir selam çakıyordu denilebilir. Bir dönem kötü tarafta kalıyor. Çizgi romanlarda Black Widow ile yakın bir ilişkisi vardı. Ve hatta romantik bir geçmiş de diyebiliriz. Aynı zamanda da kötü bir tarafı vardı. Bunların hepsini aynı filmde görüyoruz. Film bu arada bu romantik değil, dostane göstermiş ki bence doğru. Çünkü sonradan oluşturulacak ilişki bir daha bu ikisinin geçmişinin olmaması daha mantıklı olmuş. Belki de Clint'in ailesi gibi konular bir sonraki filmlerde saklandığı için burada da o derinliklere girilmemişti. Çünkü bence bu çok uzun soluklu baktıkları için bence değil öyle Kevin Feige çok uzun soluklu bir planlama yaptıkları için girilmemesi iyi olmuş. Sonuçta Hawkeye Avengers içinde insan seviyesinde güçlere sahip iki üyeden biri. Diğeri dediğimiz üzere Black Widow ve bu filmde biraz gölgede kalsa da ekibin başarısı için kritik işlerde yaptı. Yüksek noktalara çıkıp gözlemci sniper rolünü üstlenmesi, sivilleri korumaya yönelik oklar kullanması vesaire. Bunlar ile Avengers'ın sadece yumruk ve güçten ibaret olmadığını gösterdi. Ve tabii ki yay ve ok kombinasyonunu süper kahraman aleminin cool bir parçası haline de getirmişti.
Yani Clint Barton'ı bu filmde az bulduysanız merak etmeyin zaten. İlerideki filmlerde, dizilerde karakteri çok daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Halen daha izlemediyseniz. Karakter analizlerini noktalarken şimdi şuna geçelim. Siz dinleyicilerimize şunu sormak istiyorum. En sevdiğiniz, tekrar soruyorum, Avengers hangisi ve neden? Yorumlarda fikirlerinizi duymak istiyorum. Bakalım takımın favori elemanı kim olacak? Şimdi biraz filmin perde arkasına geçelim istiyorum. Bu efsanevi kadroyu bir araya getirmek kolay olmamış tabii ki de. Neler yaşanmış birlikte görelim. Kamera arkası ve yapım sürecinden bahsedelim. Ya böylesine yıldızlarla dolu bir film çekmek görünenden de zorlu bir süreç olsa gerek. Yönetmen Joss Whedon, Avengers'ın yönetmen koltuğuna oturduğunda ikinci kez film yönetiyordu. Yani düşünün, daha önce küçük bir film vardı sadece. All of the Easter eggs in the Avengers movie'de diye bir link var. Oradan bakabilirsiniz. Marvel Whedon'a güvenip koskoca projeyi teslim etti. Whedon da çizgi romanlara hakimiyetiyle takdiri hak etti doğrusu. Hem aksiyonu hem mizahı dengelemesiyle film o kadar akıcı olmuştu ki. Ancak çekimler ve hazırlık süreci epey ilginç olaylar yaşanmış. İlk bomba haberden başlayalım. Tabii ki de Bruce Banner rolünün yeniden kadroya alınması. Şimdi Edward Norton'un Hulk olarak geri dönmeyeceği, yerine Mark Ruffalo'nun geleceği açıklandığında ortalık bayağı bir karışmıştı. Marvel'ın başındaki Kevin Feige 2010'da Comic Con'dan hemen önce yaptığı açıklamada Norton'u para yüzünden değil, diğer yetenekli oyuncularımızın yaratıcılığı ve takım ruhuna uyacak bir oyuncu ihtiyacı sebebiyle bıraktıklarını söyledi. Bu sözler biraz tartışma yaratmıştı o dönem. Norton'un menajeri bunun aksine kararın finansal olduğunu iddia etmişti ve Feige'e sitem etmişti. Yani perde arkasında bir Marvel Norton anlaşmazlığı yaşandığı aşikar. Sonuçta Ruffalo kadroya katıldı ve bugün düşündüğünde bu kararın çok daha yerinde olduğunu görüyoruz. Ruffalo'nun Hulk yorumunu izleyiciler bence benimsedi. Ve Norton'un da karakter yaratırken çok fazla yaratım aşamasında dahil olduğu için aslında tercih edilmediği söylenmişti. Comic Con demişken 2010 San Diego Comic Con'unda Marvel resmen şov yapmıştı. Sahneye tek tek Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner ve en sonunda Mark Ruffalo çıkmıştı. Avenger kadrosu ilk kez yan yana hayranlarına tanıtıldı. Salon adeta yıkılmıştı. Yani 6000 kişi çığlık atıp flashlar patlatıyordu. Joss Whedon orada hayatım hoca böyle bir rüya görmüştüm ama bu kadarını ben bile hayal etmedim diyerek duygularını paylaştı. Tabii sahnede ufak bir gerginlik de olmuştu. Çünkü Feige Norton'un ayrıldığını bunu geçiştirmeye çalışınca bazı hayranlar yuhaladı. Norton'un halkını sevenler karardan memnun değildi. Ben pek öyle düşünmüyorum bu arada. Bence Edward Norton Hulk olarak çok güzeldi, çok tatlıydı ama bir Avengers ekibinin bir parçası olarak Edward Norton olabilir miydi? Ben de pek düşünmüyorum açıkçası. Downey Jr.'ın da hemen araya girip Tony Stark edasıyla Mark Ruffalo'yu kucaklayarak gene halkımıza sıcak bir karşılama yapalım diyerek ortamı yumuşatmıştı. Bayılıyorum. Robert Downey Jr. bence yani Hollywood'un en tatlı insanlarından biri. Bu anlar Marvel'ın PR tarihine geçmişti. Bunu diyebiliriz. Çünkü rakip DC'nin o dönemki büyük kozu The Dark Knight'a gönderme yapacak kadar kendilerine güveniyorlardı. Ardacı'yı sahnede esprili bir şekilde Christopher Nolan'ın Inception filmi için şimdiye kadar gördüğüm en iddialı film sanıyordum. Ta ki Marvel tüm süper kahramanların tek bir filmde toplama kararı alana dek. İşte bu en iddialı film olacak demişti. The Dark Knight'la bence Avengers karşılaştırılamaz gibime geliyor. Ya Avengers'ın ilk filmi en azından karşılaştırılamaz. İlk film çünkü büyük ihtimalle bence benim en sevdiğim Avengers çok net Infinity War. Umarım beğenirsiniz bu videoyu. Onu da sonradan yaparız incelemesini. Ne diyorduk? Tony Stark bunu demişti diyecektim. Ardacı. Robert Downey Jr. benim için Tony Stark ya. Bunu demişti ve bu salonda büyük bir alkış tufanı koparmıştı. Yani Marvel ekibi daha film ortada yokken bile özgüvenli ve coşkulu bir pazarlama yapmış oldu. Gelelim set anılarına. Araştırdıklarıma göre çekimlerde tüm yıldızları bir araya getirmek için lojistik olarak
bayağı bir zormuş. New York'ta geçen final savaşının çoğu aslında Cleveland, Ohio'da çekilmiş. Şehrin sokakları New York gibi giydirilmiş. Setten yansıyan fotoğraflarda Chris Evans'ın Kaptan Amerika kostümüyle etrafında hareket yakalama giysileri giymiş. Yani üzerleri puantiyeli gri taytlar ve dublörlerle savaştığını görüyoruz. Eğer bloopers'ları YouTube'da yazarsanız direkt bulursunuz. Story uzaylılarının çoğu sette gerçek dublörlermiş. Sonra bilgisayar efektleriyle uzaylıya dönüştürülmüşler. Mesela o büyük New York Savaşı'nın kamera arkasından bir görüntü vardı. Bunu YouTube'da Shadow What Behind the Scenes yazarak The Avengers yazarak bulabilirsiniz. Ben aşağıda açıklamaya da eklerim. Yönetmen Josh Whedon ve çekim ekibi New York Savaşı sahnesinde Kaptan Amerika yani Chris Evans ile mocap yani hareket yakalama giysili dublörlerin mücadelesini çektiği bir sahne. Görüldüğü gibi sokaklar patlamış, arabalar ve molozlarla dolu. NYPD araçları devrilmiş. Halde tüm bu kaos gerçek mekanlarda yaratılmış ve dublörler üzerindeki sensörlü kostümlerle Story ordusunu canlandırmışlar. Mark Ruffalo da benzer şekilde Hulk olmak için setlerde mocap giysisiyle dolaşmış. Diğer oyuncularla birebir oynadığı için. Bu filmin görsel efekt ekibine daha sonradan dijital olarak halkı ve uzaylıları yerleştirirken gerçek bir temel sağlamış. Filmdeki en ünlü sahnelerden biri olan shawarma sahnesi, döner sahnesi. Yani shawarma sonrası kredi sahnesi. Aslında filmin galasından sonra apar topar çekilmiş bu sahne. Yani evet, inanılmaz değil mi? Yanlış duymadınız. Filmin galasından sonra çekilmiş bir sahne bu. Avengers'ın Hollywood galası yapıldıktan sonra Robert Downey Jr. basın toplantısında ağzından kaçırınca hemen ertesi gün bütün oyuncular yeniden toplanmış ve o ek sahne çekilmiş. Neden mi? Çünkü bakın açıklamam. Meğerse Downey Jr. Robert Iron Man'in hadi shawarma yiyelim repliğini çok sevmiş ve Whedon'a final sonrası kahramanların yorgun halde döner yemesini mutlaka çekelim diye önermiş. Whedon da bu aklına yatmış ve çekimler, ama o zamanlar çekimler bitmiş. Bunu söylediğinde sonra olsun deyip galadan sonra herkesi, Chris Evans hariç, ona sürpriz yapmışlar. Los Angeles'ta bir dönerciye doldurup sahneyi çekmişler. Chris Evans o sırada Snowpiercer filmi için sakal bırakmış olduğu için o sahnede yüzünü eliyle kapatıp oturuyor. Çünkü çenesinde sahte protez sakal ve yemek yemiyormuş gibi yapıyordu. Diğerleri ise gerçekten önlerindeki dönerleri yemiş. Bu sahnede hiç diyalog yok. Hepsi yorgun argın çiğniyor. Belki de oyuncuların günün yorgunluğudur, kim bilir yani. Bu ilginç yöntem filmin son dakikada bile hayranlara ekstra keyif sunma çabasını gösteriyordu bence. Peki kostüm ve tasarımlarla ilgili de renkli detaylar var. Örneğin Pepper Potts'un sahnelerinde Gwyneth Paltrow hep yalın ayak oynamış. Çünkü boyu R2-D2'den 1-2 santim uzun ve topuklu ayakkabı giyerse Iron Man'den uzun görünmesini istememişler. Downey de zaten platform tabanlı ayakkabılar giyermiş sette. Bu boyunu biraz daha uzatmak için, arttırmak için. Yani Tony Stark kibirli olabilir ama Robert Downey Jr. da boy konusunda ufak hileler yapmış. Bir başka detaya geçelim. Loki'nin Black Widow'a söylediği ağır hakaret Mevling Queen. Yani Türkçe çevirmeyelim bence. Bayağı küfürlü bir söz. Yani aslında Shakespeare'vari bir dilde gizlenmiş çok argo bir ifade. Whedon Disney film olmasına rağmen bu eski İngilizce küfrü geçirerek bir nevi sansüre takılmadan küfür ettirmiş oldu Loki'ye. Mevling Queen deniliyor arkadaşlar buna. Tabii çoğu izleyici anlamadı. Anlayanlar da vay canına nasıl izin verdiler diye şaşırmıştı ki ben bunlardan biriydim. Küçük yaramazlıklar bunlar tabii. Çekimler sırasında oyuncuların birbirine uyumu da çok konuşulmuş. O dönem konuşulmuştu. Ben de hatırlıyorum. Ama kamera arkası röportajlarında sık sık Avengers kampı kurduklarından bahsediyorlardı oyuncular. Gerçekten de sette hep beraber takılan, yemeklere çıkan, kaynaşan bir ekip olmuşlar. Özellikle Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson yıllar sonra bile Avengers'ı çekerken kurdukları arkadaşlık sayesinde sahnelerin çok daha doğal aktığını söylüyorlar.
Robert Downey Jr. ise sette sürekli şakalar yapar, hatta gizli gizli atıştırmalıklar saklarmış. Bir rivayete göre Tony Stark'ın laboratuvarında Bruce Banner'a yaban mersinini ikram ettiği sahnede RDG gerçekten gizli bir kap içince sette sakladığı yaban mersinlerini çıkarıp ikram etmiş ve bu doğaçlama an filme konmuş. Did you know? Bu çokça duyulan bir set dedikodusu, ne kadar doğru bilinmez ama eğlenceli bir anekdot olarak fanlar arasında meşhur olmuştu. Şimdi de hadi bakalım şeye geçelim ya hızlıca. Bayağı uzun da bir video oldu farkındayım ama Avengers hakkında çok fazla gizli detay ve Easter egg var. Ufak bu sürprizlere geçelim. Bir göz atalım bakalım, ilk izlediğimizde hepsini fark etmiş miydiniz? Siz de kendinizi bir check edin. Şimdi önceki Marvel filmleri hayranlar için ufak gizli ödüllerle doludur. Hep böyle. The Avengers da istisna değil. İşte filmde gizlenmiş önemli Easter egg'lerden bazıları ve anlamları. İlki Life Model Decoy göndermesi. Bunu zaten bahsetmiştik. Tony Stark Coulson ile telefonda konuşurken şaka yapıp bu Tony'nin hayat modeli kopyası yani LMD der ve LMD Marvel çizgi romanlarında S.H.I.E.L.D'ın kullandığı robot kopyaları verilen isimdi. Bu oldukça derin bir çizgi roman göndermesiydi. O an belki anlamadık ama çizgi roman okurları büyük ihtimalle tebessüm etmişti. Ayrıca ileride Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde LMD konsepti gerçekten de kullanılmıştı. İkinci bir Easter egg, Odin'in kuzgunları Thor Loki'yi esir alıp Queen Jet'e götürmeye çalışırken S.H.I.E.L.D. ajanlarıyla kavga ettiği bir sahne var. Dikkatli bakarsanız arka planda 2 tane kara kuş uçup tünerken görülüyor. Bunlar Odin'in gözleri olarak bilinen mitolojik kuzgunlar. Hugin ve Munin'e bir gönderme. Yani Odin Asgard'dan olayları izliyor gibisine ince bir detay eklemişler. Daha demin de bahsettiğim Evelyn Queen, Loki'nin küfrüne geçelim. Loki Black Widow'a sinirlenip onu mızmız, kötü bir kelime, ... diye aşağılıyor. Bu söz Elizabeth dönemi İngilizcesinde çok ağır bir küfür. Özellikle kadınlara yönelik çok ağır bir küfür. Disney filmi olmasına rağmen Loki'nin ağzına Shakespearevari bir dille çıkınca sansüre takılmadı tabii. Yönetmen Whedon burada sinsi bir espri yapmış diyebiliriz. İzlerken çoğu kişinin anlamadığı ama anlayanların gözlerinin fal taşı gibi açıldığı bir an oldu. Yani özellikle ben sansüre karşıyım aslında ama özellikle kadınlara yapılan bir küfür olduğu için belki sansürlenebilir mi bilmiyorum. Ben sinemada sansüre karşıyım arkadaşlar. O yüzden devam edelim, bu konuya girmiyorum. Galaga oynayan ajan Iron Man Helicarrier'da bir bilgisayar operatörünü gizlice Galaga oynuyordu diyerek ifşa etti. Filmin ilerleyen anlarında gerçekten de o ajanın bilgisayarında Galaga oyunu açık olduğunu görüyoruz. Bu tamamen ekibe sonradan eklenmiş bir şakaymış. Downey Jr. sahnede doğaçlama bu repliği deyince Whedon sonradan gerçekten de ajanın oyun oynadığı bir ekran görüntüsünü eklemiş. Küçük ve komik bir detay yani. Peki Harry Dean Stanton'ın cameosuna geçelim. Halkın gökten düşüp bir depoya çakıldıktan sonra yaşlı bir güvenlik görevlisi gelip "Uzaylı mısın sen?" diye soruyor. Bu aktör ünlü karakter oyuncusu Harry Dean Stanton ve bu replikte kendi rol aldığı 1979 yapımı Alien filmine gönderme yaptı. Alien'da da kendisi uzaylı tarafından öldürülüyordu ki bu minik diyalog sinema tarihine hoş bir selam niteliğindeydi. Önceden de bahsettiğim Shawarma restoranı sahnesine geçelim. Mesela Tony finalde yakında güzel bir şavarmacı biliyorum, oraya gidelim diyor. Aslında filmde bu replik uçar gider diye düşünülür ama meğersem o restoran gerçekten filmde varmış. Yani New York Savaşı başlarken bir sahnede arka planda şavarma tabelası olan bir lokanta görünüyor. Yani Tony oradan geçerken fark etmiş. Bu restoran after credits sahnesindeki mekanın ta kendisi. Marvel bu detayı baştan planlamış mı yoksa sonradan mı denk geldi bilinmez ama güzel bir tutarlılık aslında. Diğer bir Easter egg Stan Lee cameosu. Marvel'ın efsane yaratıcısı Stan Lee bildiğiniz üzere hemen her Marvel filmde ufak rollerle görünür. Hep bir cameo yapardı. Tabii şu anda kendisi yok. Avengers'ta finalde televizyonda New Yorkluların röportajları gösterilirken Stan Lee'yi parkta satranç oynayan yaşlı adam olarak görüyoruz. New York'ta süper kahramanlar mı? Hadi canım beni kandıramazsın diye esprili bir laf edip gidiyor. Bu Stan Lee'nin Marvel filmlerindeki klasik görünümlerinden biri olarak kayda geçmişti. Onu zaten önceden de videonun başında söylemiştik.
2018'deki vefatına dek Avengers Endgame dahil her filmde cameo yaptı. Peki A113 yani Helicarrier'daki Shield bilgisayar monitörlerinin köşelerinde A113 kodu görülüyor. Bu animasyon ve sinema endüstrisinde yaygın bir Easter egg'dir arkadaşlar. Yani CalArts'ın Kaliforniya Sanat Enstitüsü grafik tasarım sınıfının numarasıdır ve birçok Pixar filmde de burada gizlendiğini görebiliyoruz bu kodun. Whedon ve ekibi de bu geleneği sürdürmüşler. Filmin sonunda haber görüntülerinde Avengers'ı eleştiren bir senatör gösteriliyor. Adı Senatör Benton olarak geçiyor. Bu karakter çizgi romanlarda Tony Stark'ın azılı muhalifi olan Iron Man zırhını ele geçirip kendi ordusunu kurmaya çalışan bir politikacı. Yani çok ufak bir ayrıntıyla Marvel çizgi roman evreninden bir figürü oraya sıkıştırmışlar. Bir de şuna geçelim, bu beni en etkileyen Easter egg'de öğrendiğimde Thanos'un gölgesi. Belki de filmin en büyük Easter egg'i. Orta kredi sahnesinde ortaya çıktı. Loki'nin patronunun aslında Thanos olduğu, o karanlık uzaylı figür kameraya dönüp uğursuzca sırıttığında anlaşılmıştı. Ölümü yüceltmekten bahseden danışmana gülümseyen Thanos, Marvel sinematik evreninin ilerideki büyük kötüsü olacağının ilk sinyalini bu sahnede vermişti. Bu sahnede Thanos'u henüz Josh Brolin oynamıyordu bu arada. Thanos'u görmek salonda inanılmaz bir heyecan dalgası yaratmıştı. Çünkü çizgi romanda Thanos ölüm isimli kozmik bir varlığa kur yapmak için sonsuzluk taşlarını toplar. Filmdeki ölümü yüceltmek repliği de buna bir gönderme aslında ki Thanos'un hikayesini sonradan tamamen değiştirmişlerdi. O yüzden bu göndermeyi yapıp çizgi romanına atıfta bulunması çok güzel bir sahne. Bu orta sahneyle Marvel uzun vadeli planını da ilk kez aslında alenen göstermiş oldu. Önceden bahsettiğim Easter egg'ler dışında daha nice küçük detaylar var. Coulson'ın sevgilisi Chalice lafı mesela Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde işlenen bir karaktere bağlandı sonra da. Ya da Hawkeye'nin çizgi roman kostüm renklerine ufak tefek referanslar, Hulk'ın laboratuvarında görünen bazı kimyasal formüller vesaire. Marvel bu konuda gerçekten usta. Film defalarca izleyip her seferinde yeni bir şey fark edebiliyorsunuz. Bu arada siz bu saydıklarımdan kaçını fark etmiştiniz, kaçını bu videoda fark ettiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Görelim bakalım kim dikkatli bir izleyiciymiş. Peki nelerden başlayabiliriz başka? Bahsetmediğim, öğrendiğim, araştırdığım. Bu arada bu Avengers filmi bazı bilinmeyen birkaç şaşırtıcı bilgiden de bahsedeyim. Bence şaşırmayacaksınız ama bahsediyorum. Avengers o zaman kadar ki en büyük bütçeli Marvel filmiymiş. Yaklaşık 220 milyon dolar bütçesi olduğu biliniyor. Ancak daha ilginci filmin pazarlama bütçesi de devasaymış. Dünya çapında pazarlama için Marvel ve Disney'in 100 milyon doların üzerinde harcama yaptığını ve ortaklarından o derde destek aldığını biliyoruz. Film çıkınca ise hasılat rekorları kırmış. İlk hafta sonunda 207 milyon ile ABD'de açılış rekoru, toplamda 1,5 milyar ile dönemin en çok hasılat yapan 3. filmi olmuş. Bu başarı elbette birçok tartışmayı da birbirine getiriyor zaten. Örneğin çok karakterli film işe yaramaz diyenler ters köşe olmuştu aslında bu filmle. Biliyorsunuz ki filmde bilinmeyen başka şok edici detay da şuydu. Filmde Agent Coulson'ın yani Clark Gregg ölümü hayranları şoke eden bir olaydı. Öyle ki film sonrasında internette büyük bir kampanya başlatılmıştı. Coulson Lives diye, Coulson yaşıyor. Hayranlar tişörtler bastırmıştı, duvarlara grafitiler yaptı, sosyal medyada Marvel'a çağrılar yaptı. Marvel bu sese kulak vermişti. Sonuç Coulson 2013'te Agent of S.H.I.E.L.D. dizisinde dirilmişti. Başrolde yıllarca karşımızda oldu ve izledik. Bu belki de bir hayran kampanyasının somut sonuç verdiği ender örneklerden biri bence. Ya popüler kültüre bile geçmiş olabilir. Coulson ölümü ve dönüşü çizgi romanlarındaki kahramanlar asla tam ölmez geleneğinin de tam bir sinema yansıması olmuştu. Bu arada bu filmin Türkiye'de bir isim karmaşası da olmuştu o dönem. Bu notlarımda yazıyor. Avengers filmi Türkiye'de ilk vizyona girdiğinde adı Yenilmezler olarak lanse edilmişti. Ama Marvel'ın global
Global pazarlama stratejisinde film orijinal adıyla bilinir oldu. Yani İngiltere'de de mesela The Avengers ismi 1960'lardaki bir diziyle karışmasın diye Avengers Assemble yani Yenilmezler Birleşiyor adıyla çıkmıştı. Türkiye'de sonraki filmlerde Avengers ismi daha çok benimsendi. Bu da ilginç bir pazarlama kararıydı aslında. Yerel pazarlarda isim değişiklikleri yapıldı. Bence Avengers olarak kalması en iyisiydi bu arada. Bir de Oscar macerası var. Avengers teknik dallarda epey övgü aldı ama Oscar'da sadece en iyi görsel efekt dalında aday olabilmişti. Ki maalesef onda kazanamadı. Yani zaten Marvel kolay kolay Oscar kazanmaz arkadaşlar. Marvel, yani Oscar'ın bu yani matematiği farklı. Yine de bu film süper kahraman filmlerinin akademi tarafından ciddiye alınmaya başlamasının bir adımıydı aslında. Sonraki yıllarda Black Panther'in en iyi film dalı adayı olması ve belki Avengers sayesinde kolaylaşmıştı. Yani endüstride de bir dönüşüm başlattı desek abartmış olmayız ki umarım endüstri daha fazla değişir. Çünkü ayırmamak gerekiyor ya. Gişe filmleri ve Oscar filmleri olarak. Bu arada Avengers'ın başarısından sonra Marvel oyuncularının maaşları da gündeme gelmiştir. Robert Downey Jr. filmden 50 milyon doların üzerinde kazandı. Diğer ana oyuncuların ise 2 ya da 6 milyon bandında kaldığı haberleri yayılmıştı. Bu büyük uçurum sonrası Scarlett Johansson, Chris Evans'ın gibi isimler devam filmleri için yeni pazarlık masasına oturmuş. Marvel'da ücretleri yükseltmek zorunda kalmış. Yani Avengers'ın devasa başarısı Marvel'ın ucuzunda kahramanlarına biraz daha açmasına yol açmış diyebiliriz. En azından çekirdek ekip için ki evet yani sonuçta her bölümde, her sahnede varlar. Bu ve benzer birçok hikaye var ama en önemlileri bunlardı. Şimdi hadi biraz uzun bir video oldu farkındayım ama Marvel'ın PR ve pazarlama stratejisinden de bahsedelim. Yani çünkü Avengers sadece bir film değil, resmen bir marka haline geldi. Bunun arkasında da zeki bir PR ve pazarlama stratejisi var. Marvel's The Avengers sadece bir film değil arkadaşlar, bir etkinlik olarak pazarlanmıştı ki bu her videoda söylediğim üzere tüketiciyi reklama dahil etmek en iyi pazarlama aracıdır, şeklidir, stratejisidir. Marvel Studios ve ana şirketi Disney bu filmi tanıtmak ve markayı güçlendirmek için adeta bir ders niteliğinde kampanya yürüttüler. Evet, işte bakalım Marvel'ın Avengers'a uyguladığı pazarlama stratejisinin önemli unsurları nelerdi? Marvel ilk Iron Man filminden itibaren aslında Avengers'ın temelini attı. Her filmde ufak çapraz referanslar yani post credit sahneleri, cameo'lar ile izleyiciyi de merakta bıraktı. Örneğin Nick Fury'nin Iron Man sonunda ortaya çıkıp Avengers girişimini başlatması, Thor'un çekicinin Iron Man 2 sonunda gösterilmesi, Kaptan Amerika'nın buzdan çıkarılması vesaire. Bunların hepsi planlı bir faz aslında stratejisiydi. Zaten bildiğiniz üzere fazlara ayrılıyor Marvel evreni. Bu uzun soluklu plan Marvel'ın anlık bir başarı değil, uzun vadeli marka oluşturma vizyonunu da göstermişti. Rakipleri tek filme yüklenirken Marvel sabırla karakterlerini tanıttı aslında. Yani biz iyi kötü, Thor'a kötü diyoruz ama o da bir evren yaratmanın aşamasıydı. Ben kötü diyorum tabii de. Ve Avengers'ın nihai buluşma olarak sundu bize. Bu da filmi inanılmaz bir birikmiş talep yarattı. Yani izleyici 4 yıl boyunca bu anı bekledi neredeyse. Viral ve sosyal medya kampanyalarını gördük. Yani Marvel sosyal medyayı çok etkin kullandı. Halen de öyle. Oyuncuların Twitter hesaplarındaki setteki eğlenceli anları paylaşması, fragmanlardan kısa klipler yayınlamaları, bunların hepsi zaten onların sosyal medyayı iyi kullandığının bir göstergesiyle. Özellikle Robert Downey Jr. ve Clark Gregg yani Coulson gibi isimler hayranlarla sosyal medyada etkileşime girmişti. Ayrıca S.H.I.E.L.D. operasyon merkezi temalı viral web siteleri, oyunlar, uygulamalar çıkarılmıştı. Örneğin filmden önce yayınlanan Fury's Big Wig adlı dijital çizgi roman serisi filmin hemen öncesinde S.H.I.E.L.D'ın neler yaptığını anlatıp hype'ı arttırmıştı. Marvel hayran kitlesini sadece izleyici değil pazarlama elçisi olarak da gördü aslında. Sosyal medyada paylaşılan her teori, her meme film için bedava tanıtıma dönüştü bu sayede.
Peki Disney Avengers'ı tanıtmak için cebinden ciddi para harcamıştı. Bu arada reklam panoları, televizyon spotları, uluslararası gala etkinlikleri, hatta 2012 Super Bowl'unda özel Avengers reklamı bile yayınlandı. Super Bowl reklamları malum pahalıdır ama en çok izlenen mecra. Tahminlere göre Marvel Studios Avengers'ın pazarlamasına yaklaşık 200 milyon dolar civarı bir bütçe ayırmış. Yani kendim bile şey oldum. Tabii ki de bunun içinde partner firmaların desteği de dahil. Başka Avengers için tam bir lisans ve ürün yağmuru yaşanmıştı ve halen daha yaşanıyor. 100 milyon dolar değerinde pazarlama desteği çeşitli markalarla yapılan anlaşmalarla sağlandı. Merchandising, franchising, bunların hepsi çok önemli şeyler. Örneğin Acura filmde S.H.I.E.L.D.'ın resmi aracı oldu. Filmde gördüğümüz lüks spor araba Tony Stark'ın sürdüğü konsept Acura'ydı ve S.H.I.E.L.D. ajanlarının bindiği SUV'lar Acura modeliydi. Bu sadece film için ürün yerleştirme değil, aynı zamanda Acura'nın reklamlarında Avengers teması işlemesine de izin verdi. Dr. Pepper, Avengers karakterlerinin kutularda yer aldığı özel içecek serisi çıkardı. Hershey's Avengers temalı şekerlemeler, Harley Davidson motorlar için promosyonlar yaptı. Yani herkesle aslında bir partnership, yani bir partnerlik yaptılar ve her alanda vardılar. Mesela Farmer Insurance ile işbirliği yapıldı. Hatta Farmers'ın reklamlarında hasar danışmanına Avengers esprileri bile yaptırıldı. Ya aslında göreceğiniz üzere çok fazla alana, çok fazla tüketici biçimine odaklandılar. Yani genel izleyiciye odaklandıkları bir strateji var. Sadece Comic Con'da takip eden çizgi roman okuyucularına değil, bütün bir yaş aralığına hitap edecek markalarla iletişime geçmişler aslında. Mesela Red Baron Pizza, Wyndham Hotel, Visa, Oracle, Symantec, Norton Antivirus dedikleri, Kalonta bileklikleri, yani say bitmeyen, hepsi Avengers markasını kullandı. Bu markalar filmin reklamlarına da katkı sağladı tabii ki de. Yani örneğin Burger King gibi fast food zincirleri önceki Marvel filmlerinde ortak iken Disney politikası gereği Avengers'ta fast food ortaklığı yapılmadı mesela. Mesela McDonald's, Burger King gibi firmalarla çalışmadılar. Onun yerine daha aile dostu ve teknoloji odaklı markalar seçilmişti. Ya ki ilk düşüneceğin şey bu film için tüketicisi, izleyicisi, genç, çocuk izleyici olduğu için Burger King yapalım, McDonald's yapalım demek varken Avengers bunu seçmedi. Marvel bu yolu seçmedi. Hatta parfüm şirketi Joss ile anlaşma yapılıp her karakter için kolonya parfüm bile çıkarılmıştı. Smash adında Hulk kokusu mu dersiniz? Verti adlı Thor kokusu mu? Yani bu ürünler Toy Fair fuarında tanıtılmıştı. Bu noktada Marvel Avengers'ını her yerde görmemizi sağladı aslında. Süpermarkette, oyuncakçıda, giyim mağazasında, hatta parfümeride. Yani her yerde Hasbro, Lego, Funko gibi firmalar Avengers oyuncaklarını aylar önceden piyasaya sürmüştü. Halen de öyle. Özellikle o yıl çocuklar için Avengers kostümleri, kalkanlar, çekiçler, okyak setleri rafları doldurmuştu. Bu da filmin reklamlarını çocuklar vasıtasıyla ailelere de taşımış oldu. Önceden de diyeceğim üzere aslında diğer McDonald's ve Burger King yerine daha genç yetişkin kitleye hitap edecek anlaşmalar yapmaları da zaten Disney filmi olacağı için, zaten Marvel olacağı için, süper kahraman olacağı için otomatikman çocuklara ulaşacağını düşündükleri oyuncak üretimleri vesaire oluyordu ve bu yüzden de diğer partnership'lerde farklı işte parfüm yaratmak, işte Harley Davidson'la ortaklık yapmak bence çok akıllıca bir strateji. O dönem Lego setleri arasında Queen Jet, halkın patlattığı Leviathan yaratığı gibi sahneler vardı. Filmi görmeden önce bile bu ürünlerle hikayeye dair fikir edinebiliyordunuz. Walmart gibi parakende devleriyle özel Avengers ürün standları açtı. Kısaca tüketici ürünleri cephesine tam bir Avengers fırtınası esti ve yani hep tekrarlıyorum, hala öyle.
Oyuncu kadrosu dünya turuna çıkarılmıştı. Avrupa premierleri, Asya tanıtımları yapılmıştı. Her ülkede yerel basınla buluşup küçük etkinlikler düzenlediler. Örneğin Moskova'da Kızıl Meydan'da dev bir Avengers logosu ışık gösterisi yapılmıştı. Londra'da takım elbiseli sarıklı figüranlarla eğlenceli tanıtımlar olmuştu. Robert Downey Jr.'ın Almanya galasında spor arabasıyla kırmızı halıya giriş yapması gibi akılda kalan anlar da yaratıldı. Bu tip PR hamleleri medyanın sürekli filmden bahsetmesini garantiledi aslında. Röportajlarda oyuncular birbirleriyle şakalaşıp eğlenceli anlar anlattılar ki bu da zaten onların Avengers ekip olduğunu hissettiren en iyi stratejilerden biriydi. Örneğin Mark Ruffalo Hulk'ı oynarken pantolonlarımı kaç kez yırttım bilmiyorum diye espri yapıyordu. Bu da filmin samimi bir ekip işi olduğunu imajını güçlendirdi. Avengers'ın başarısı Marvel sinematik evreni kavramını markalaştırdı aslında. Marvel Studios logosu artık bir güven damgası gibi oldu. İzleyici burada Marvel logosu varsa kaliteli eğlence var diye düşündü. Marvel da bunu destekleyecek şekilde filmin ardından Marvel logosunu her yerde kullandı. Yani Avengers'ın stüdyosu olarak anılmaktan çekinmedi. Hatta Marvel The Avengers ismiyle bile pazarladı. Marvel adını öne çıkardı. Yani filmin başarısı gelecek filmlerin izlenmesini de garantiledi bir nevi. Bir de yani şöyle bir şey var. Bir nevi Avengers Marvel'ın marka vaadini somutlaştırdı. Birbiriyle bağlantılı hikayeler, devam eden bir dünya, kaliteli aksiyon ve karakterler bu rakip stüdyoların kopyalamaya çalışacağı bir model haline geldi. Yani DC'nin Justice League ile benzer bir atılım yapma çabası mesela tamamen Avengers'ın başarısının etkisiydi bence. Ki bence değil böyle. Marvel sadık hayran kitlesini yanına almak için özel gösterimler de düzenlemişti. Örneğin bazı şehirlerde maraton gösterimler yapıldı. Iron Man 1'den başlayıp Avengers'a kadar tüm filmler arka arkaya sinemada oynatılmıştı. Bu etkinlikler çok ilgi gördü, haberlere konu oldu. Sosyal medyada Avengers Marathon gibi etiketlerle yayıldı. Ayrıca cosplay yani kostüm yarışmaları, çizgi roman dükkanlarında Avengers günü etkinlikleri düzenlendi. Marvel bu şekilde fanları da pazarlamanın parçası haline getirdi. Yani tüm bu stratejiler sonrasında ve sonucunda Avengers vizyona girdiğinde zaten rakipsiz bir merak ve ilgi vardı. Yani fragman rekorları kırılmıştı. İlk fragman 24 saatte rekor izlenmeye ulaşmıştı. Film çıkar çıkmaz da ağızdan ağza yayılma devreye girdi. Mouth of mouth denir. Mouth to mouth yani bizde de pazarlamada bu denilir. Ağızdan ağıza yayılan seyirciler birbirinden mutlaka izle diyordu. Ama bu yani Marvel için ağızdan ağıza bir film diyemeyiz. Daha çok bir gerçekten franchising filmi, bir evren yaratan bir film. Marvel'ın planı tıkır tıkır işletmişti aslında. Yeni bir sinematik evren kavramı geniş kitlelerce kabul gördü ve Marvel adı da bir marka olarak pekişmişti. Peki tabii Marvel bununla kalmadı. Sonraki filmlerde bu stratejileri daha da büyüttüler. Örneğin Avengers Endgame'in tanıtımı belki de 10 kat daha büyüktü. Bunu zaten onun videosunda çekersek konuşuruz. Avengers Endgame ile de ilgili inanılmaz easter egg'ler ve bilinmeyen böyle benim yeni öğrendiğim ve çoğu insanın da bilmediğini emin olduğum bilgiler var. Ama hepsinin temalı ilk Avengers'ın yani bunların hepsinin temeli ilk Avengers'ın elde ettiği başarıydı. Yani bir araya gelmesi riskli görünen bir projeyi doğru pazarlamayla nasıl dev bir fenomene dönüştürebileceklerini kanıtladılar. Yani uzun vadeli planlama, tutkulu bir topluluk oluşturma, eğlenceli ve yaratıcı kampanyalar ve bolca çapraz promosyon ile bir film kültürel olarak nasıl bir filmi bir kültürel olaya dönüştürmek mümkün oluru gösterdiler bize. Yani Avengers bunun en parlak örneklerinden biri oldu arkadaşlar. Bunu diyebiliriz. Şimdi kapatmaya doğru da Avengers filmini konuştuk. Aradan geçen bunca yıla rağmen hala konuşuluyor, izleniyor ve Marvel sinematik evreninin temel taşı olarak da anılıyor. Bu bölümde karakterlerin derinliklerine indik, kamera arkasındaki hikayeleri anlattık, filmdeki gizli sürprizleri ortaya döktük ve Marvel'ın bu filmi nasıl bir pazarlama şaheserine dönüştürdüğünü de tartıştık. Sonuç olarak Avengers sadece çizgi roman hayranlarının değil genel izleyicinin de gönlünü fetheden bir yapım olmuştu. Iron Man'in ukala esprileri, Kaptan Amerika'nın takım kaptanlığı, Thor'un gök gürültüsü vesaire vesaire. Bunlarla birlikte hem aksiyonu bol hem de kalplere dokunan bir hikaye izlemiş olduk. Bu filmle birlikte Marvel birlikten kuvvet doğar sözünü adeta sinema perdesine kazıdı. Peki şimdi sözü ben size bırakıyorum. Yani sizin bu filmde en sevdiğiniz an hangisiydi mesela? Iron Man'in füzeyi taşıyıp düşmesi mi?
halkın her zaman sinirlerim dediği an mı? Yoksa 2000 New York'ta dairesel kamera hareketleri bir araya geldi, o ikonik sahne mi? Ya da belki de komik şıvarma sahnesi mi? Ya da başka, benim şu anda vermediğim herhangi başka bir örnek mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. En sevilen Avengers anlarını görelim, birlikte tartışalım. Ayrıca bu bölümde bahsettiğim şaşırtıcı bilgilerden size en çok hangisi etkiledi? Bunu da duymak istiyorum. Bunu bilmiyordum dediğiniz noktalar oldu mu? Marvel'ın gelecekteki filmlerinde görmek istediğiniz kahramanlar kimler mesela? Hepsini yorumlarda konuşalım. Fan modunun bu bölümünün sonuna da geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde başka bir geek konusuyla yine burada olacağım. Başka bir fan modunu açacağız. Unutmayın, tıpkı Avengers gibi geek dünyasında da güç birlikten doğar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki fan modunda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Öpüyorum. Beni sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.